Abiler, biliyorum yorgunuz ama vallahi kabirde çok lazım olacak bu işler. Kur'an eczanesinden yeni bir derman işleyeceğiz abi. Kur'an-ı Kerim nasıl ki bir insanın envai çeşit hastalığı olabilir ve hemen hemen her birinin karşılığı bir eczanede mevcuttur. Aynen öyle Kur'an-ı Kerim geniş bir eczanedir Fatih abi ve her insanın manevi bütün hastalıklarının dermanı vardır. Kur'an-ı Kerim'in ahir zaman hastalıklarının yazıldığı reçetenin adı da Risale-i Nur tefsiridir. Neden bu asırda bunu okuyoruz? Anlatabiliyorum değil mi? Kur'an'ın içinde bizim birçok kapıda arayıp bulamadığımız bütün her birinin dermanı var Seydi abi. Seydi abi, bir gün İbnül Arabi attan düşüyor abi. Attan düştüğünde bacağını kırıyor. Tabii yanında talebeleri, yani onun gözüne toz kaçsa can verecek talebeleri var ve çok rahatsız oluyorlar. İbnül Arabi'nin yanına gidiyorlar. Ya şeyhim bir şeyin var mı diye uzatırken telaş etmeyin. Geçen hafta Fatiha'yı şerh ederken ayağımı kıracağımı içinde görmüştüm. Bir insan neyi arzu ve talep ederse kalbiyle mutmain olarak inansın ki kesinlikle aradığı hak kitap olan Kur'an-ı Kerim'in içinde mevcuttur. Sorun şu, sen güzel aramayı biliyor musun? Kur'an'ın iki büyük özelliği var abi. Bunlara ayrıntılı girmeyeceğim, iki cümle söyleyeyim. Birincisi fesahattir. Fesahat demek bir şeyin grameri olması ve içinde düğümlü cümlelerin geçmemesi demektir. İkincisi belagattir. Belagat demek hem fasih olacak hem mukteza ile mutabık olacak. Buraları özet geçip şunu söyleyeceğim. Belagat kelimesinin ne olduğunu bilmek zorundayız. Hale uygun söz söylemek demek. Ali Hoca tekrar alabilir miyim? Belagat ne demek? Hale uygun söz. Hale uygun söz söyleme sanatına ne deniyor Fatih abi? Belagat deniyor. Bir gün abi Necip Fazıl'ın eski arkadaşları yanına geliyor. Ya sen eskiden içki şişelerinden başını kaldıramıyordun. Senin eski hayatını bilmiyor muyuz? Şimdi ne oldu? Namazmış, hacıymış, hocaymış, böyle bunlarla uğraşarak mı bizi aldatacaksın diyor. Necip Fazıl cevap veriyor. Ben eski hayatımın yapraklarını buruşturup bir çöpe attım. O çöpü karıştıran ya ittir ya çakaldır. İşte yerinde nokta atış söz söyleme sanatına çok güzel abi belagat deniyor. Belagatta abi çok hususi bir kaide var. O dili çeviremezsin. Mana kısırlaşır. Bir şeyin belagatta olmasında çok hususi bir olay var. Onun dilini bozamazsın. Bozduğun anda problem çıkar. İşte bir dönem bazıları sadece Kur'an'ın mealini eline almışlar. Tekrar ediyorum. Çok önemli. Kur'an'ın mealini okumakta bir beis yok. Sadece meal okursan bence kafayı karıştırabilirsin. Bir dönem bazıları, anlaşıldı değil mi? Kur'an'ın mealini okumak problem değil. Sadece meal bana yeter. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok dersen Kur'an'ın meali Kur'an-ı Kerim değildir, bunu bilesin. Bu yüzden Şahin abi Kur'an'ın mealini ellerine alıyorlar ve açıyor diyor ki yahu bu Rahman suresinde 19 defa aynı ayet geçiyor. Öbürü açıyor diyor ki ya besmele aynı besmele değil mi? Neden 114 defa geçiyor? Ve ondan sonra ne diyor biliyor musun Şahin abi? Kur'an'daki bu lüzumsuz tekrarın ne gereği var? Ana konu belli oldu mu? Türkçe okuyor, kendi fasih ve belli dilinde okumuyor ve devamında bir tekrar görüyor ve tekrardan sonra ne diyor Turgay abi? Soruyu alayım. Bu lüzumsuz tekrarın Kur'an'da ne işi var? Doğru mu abi? El cevap. Kur'an bir zikir kitabı, bir dua kitabı, bir davet kitabı olduğundan nazaran surelerinde vuku'a gelen tekrar belagatçe. Ne demekti belagat abi? Yerinde söz söyleme. Belagatçe aynı isabet ve aynı hikmettir. Şimdi abi 3 tane kelimeyi çok iyi bileceğiz. Çok iyi. Kur'an-ı Kerim'in 3 özelliği var. Ali abi birincisi zikir, ikincisi dua, üçüncüsü davet. Neydi Fatih abi? Bir, Kur'an zikir kitabıdır. İkinci olarak neydi? Dua kitabı, üçüncü olarak davet. Abiler bunu bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in 3 tane temel amacı var. Tekrar ettireceğim çünkü içimize yerleşmesi lazım. Şahin abi alabilir miyim? Bir neydi? İki neydi? Üç neydi? Allah razı olsun. Çünkü zikir ve duadan maksat sevaptır ve merhamet-i ilahiyeyi, Allah'ın sana acımasını celbetmektir. Bak abi Allah'ın merhametini istemeyen hiçbir insan yoktur. Ben küçükken abi hiç unutmuyorum bir tane oğlanın oyuncağını kırmış. Ardından abi abisi mi atası mı dedesi mi hatırlamıyorum çok küçük. Abi geldi ben korkmaya başladım Seydi abi.
O an içimden dedim ki hani böyle hayal dünyası daha geniş yaş grubu onlar. Dedim ki abi ya keşke bir büyük gelse hem benim yanağımı okşasa hem onun yanağını hem de kırdığım oyuncaktan ikimizi aynı anda alsa dedim. Ne kadar ütopik değil mi? İnsan çok ciddi manada merhamet istiyor. Kafir bile Allah'ın merhametini istiyor. Bir ahiret yok ama varsa biz cennete diyor mu demiyor mu? Görüyor musun? Herkesin fıtratında yani ruhun yaratılış algoritmasında merhameti, Allah'ın rahmetini celbetmek mevcuttur. Doğru mudur abi? Bu celbetmek mevcut olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in bu 3 özelliği aynı ispattır. Ne gibi? Ben önce soruyu alayım. Ömer soruyu tekrar alayım. Kur'an-ı Kerim'de lüzumsuz tekrar etmeden... Evet, adam diyor ki Türkçe okuyor tabii onun sorusu. Estağfurullah bizim sorumuz değil. Diyor ki ben Türkçe okudum sürekli tekrar var. Bu lüzumsuz tekrarat niye var diyor. Doğru mu abi? Bakalım. 1. Kur'an bir zikir kitabıydı. Zikir sevap demektir abi. Bir insan dünyada dahi para kazanmaya bıkmazken sürekli günlük la ilahe illallah la çekse ve sevabı artsa buna hiç bıkar mı abi bir insan? Bıkmaz değil mi? Peki Kur'an'da sürekli aynı ayetler geçerken sürekli aynı sevabı kazanılsa bir adama denebilir mi? Niye tekrar edip duruyorsun? Çok saçma oldu değil mi Fatih abi? İkincisi neydi Fatih abi? Ne kitabıydı Kur'an? Bir dua kitabıydı. Babasından bisiklet isteyen çocuğu hatırlayın. Kaç defa ister Ömer? Baba. Defalarca ister. Neden? Babasının merhametini celbettirip kopardığı yerde bisikleti aldırır babasına. Aynen öyle de. Bisiklet değil. Ben cehenneme girmemek istiyorum. Kaç milyar defa söylesem gene az değil mi? Peki böyle bir dua kitabına denilebilir mi? Niye aynı şeyi tekrar edip duruyorsun? Oldu mu? Üçüncü neydi? Bir davet kitabıdır. Birini yarım ağzınızla düğününüze davet edin kesin gelmez. Sebep? Lan kim yarım altın takmak ister? Bu yüzden yarım altını kaçırmamak için ne yaparsın? Abi benim düğünümü unutmuyorsun değil mi diye her yere afişini bastırırsın abi. Neden? Çünkü davet ısrarla kesinleşir. Dua da bir zikir kitabı olduğundan. 3. Davet kitabı olduğundan tabii ki de bunlar sürekli ısrarla tekrar gerektirmesi aynı hikmettir. Ve devam ediyorum. İkinci nokta Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için. Kur'an herkese deva mıdır abi? Peki herkese hitap ediyor mu? Benim günlük 18 saat çalışan abilerim var. Onlara da hitap ediyor mu? Ediyor. İşi çok rahat olan abilerim var. Onlara da ediyor mu? Ediyor. Köydeki amcama hitap ediyor mu Muhammed Emin? Ediyor. Peki benim Oxford'da tanıdığıma da hitap ediyor mu? Ediyor. Kur'an'ın tabakası herkese. Zaten bak bu ayrı bir olay. Bir tane profesörün ordinaryüsün kitabını alın siz bile anlayamazsınız abi. Ama Kur'an'daki mükemmel belagata bak. Herkes anlıyor. Ve devam ediyor. Kur'an bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için zeki, gabi, taki, şaki, zahid, gayrı zahid bütün insan tabakaları şu hitab-ı ilahiyeye mazhar ve bu eczaniye-i rahmaniyeden ilaç almaya hakları vardır. Halbuki çok önemli. Kur'an'ı tamamen ve daima okumak herkese nasip değildir. Neden? Birinin 18 saat işi var, birinin rahat günlük 2 saat. Aynı olabilir mi okuma süreleri? Olamaz. Bir tanesinin dili çok yatkın, bir tanesi çok sancı çekiyor okurken. Aynı olabilir mi? Olamaz. Peki bize bakalım. İçinizde ben her gün Kur'an'ımı okuyorum diyen var mı? Abiler ben böyle soruyorum lütfen çekinmeyin. Kardeşiz biz ya. Soruyorum ama burası çok acı. Biz Müslümandık değil mi abi? Şu sohbet dinleyecek bilinçte camiada yok mu ben her gün Kur'an okurum diyen? Her gün yok mu? Peki ben Kur'an'ı en az bir defa bitirdim diyen var mı? Evet abi Arapça soruyorum. Bir defa bitirdim diyen sayısı bu kadarsa sanki gene içimizde ciddi bir problem var. Şimdi bir soru soracağım. Böyle bir mecliste bile Kur'an'ı bir defa bitiren sayısı bu kadar azsa Ömer. Bir de dışarıyı da hesap ettiğinde Kur'an'ı tamamen bir insanın her gün okuma ihtimali neredeyse imkansıza yakın olduğu için sürekli önemli ayetler içerisinde tekrar ediyor. Ve bir gün Yasin'i okuduğunda bir bakıyorsun ki onun içinde olan aynı manalar, iman hakikatleri, cennet, cehennem meselesi bir gün Rahman suresinde de aynı şekilde tecelli ediyor. Başka gün Yusuf suresini okuduğunda da aynı lezzeti ve hakikatleri idrak edebiliyorsun. Sebebi ne? Çünkü insanlar her gün bunu okuyamadığından Kur'an'ın her bir parçası Kur'an'ın tamamının meselesini derc edecek şekilde Allah'ın kelamıdır. Hikmeti görüyor musun?
Bunun için lüzumlu olan daima okumak herkese nasip değildir. Bunun için lüzumlu olan maksatlar, ne o maksatlar? Cennet, cehennem, rıza ilahi. Hüccetler, ispatlar bilhassa uzun surelerde tekrar edilmiştir ki her bir sure hemen hemen bir küçük Kur'an hükmünde olsun. Cümlelere bak. Herkes suhuletle, kolaylıkla istediği vakit istediği sureyi okumakla tam Kur'an'ın sevabını kazanabilsin. Bir sure okuduğunda da cennet, cehennem, iman hakikatleri, amentü bahsini anlayabilirken öbürünü okuduğunda gene anlayabiliyorsun. Sebep ne? Çünkü tabakatımız farklı farklı olduğundan Allah bize rahmet edip bütün önemli meseleleri her birinin içine koydu. Görüyor musun? Rahmete bak, rahmete. Üçüncü nokta. Cismani ihtiyaçlar. Benim yemek yemem gibi değil mi? 2 öğün, 3 öğün. Cismani ihtiyaçlar vakitlerin ihtilaflarıyla tebeddül eder. Noksan ve fazlalaşır mesela. Havaya olan ihtiyaç her anda vardır. Görüyor musun? Şu saati takabilecek bir vakit dilimi bulamazdık. Uyuyamazdık bile. Rahmeti görüyor musun abi? Havaya olan ihtiyaç her anda var. Suya olan ihtiyaç midenin harareti zamanlarında olur değil mi abi? Mide sinyal verir. Benim üremi seyretmen lazım dediği anda değil mi abi? Özür diliyorum, hem tuvalet ihtiyacınızı hem su ihtiyacınızı belki gidertebilir bu sinyal. Gıdaya olan hacet her günde olur. Mesela Mersin çocuğu haftada bir tantuni yemeden alarm çalar, problem yaşar o bünye. Ziyaya olan ihtiyaç aleyhser haftada bir defa lazımdır. Olay geliyor. Neyi anlattı Fatih abi? Bedenin ihtiyaçlarına değil mi? Beslemek zorundasın. Hatta hastalan, başka bir şey besleyeceksin. Sesin kısılsın, başka bir şey besleyeceksin. Akciğerinde problem olsun, keçi boynuzuyla besleyeceksin. Boğazında zencefille. Doğru mu abi? Her birinin ayrı hususi ihtiyaçları varsa, cümle önemli. Her anda Allah kelimesine ruhun ihtiyacı vardır. Her vakit besmeleye, her saatte la ilahe illallah'a ihtiyaç vardır. İnsan sadece maddeden ibaret olsaydı Hamza abi, maddi şeyler ona yeterdi. Ama ne diyor Mevlana? Kardeşim, sen düşünceden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Madem ruhun her daim Kur'an'a ihtiyacı var. Siz hiç Kur'an okuduğundan dolayı işlerim ters gitti diyen birini duydunuz mu Şahin abi? Ama zıttını duyduk değil mi? Abi ruhum kabza girip daralmıştı. Ya bir Kur'an okudum rahatladı. Ve bunu neden daralma, kabz alarmı geliyor? İşte ruhun açlık sinyali. Sen Kur'an tekrarını ihmal ediyorsun diye ruhun, kabz demek Arapçada aslan pençesinde sıkışmak demek. Böyle birden daralır. Birden daraltmayı yaratan kimse Kur'an ihtiyacıyla onu bastedip genişleten de aynı Allah'tır. Bu da bize la ilahe illallah ihtiyacını doğurur. Acıktıkça tekrarlanan ayetlerin sebebi. Cümle çok önemli. Çok çok önemli Seyit abi, hazır mısın? Önce soruyu hatırlamam lazım. Fatih Oyuncu, soruyu hatırlatır mısın abi? Kur'an'da sürekli tekraratın sebebi nedir? El cevap, ihtiyacımız tekrarladığı için Kur'an'da kendini tekrarlamaktadır. Var mı? Bir anda bir huzur yakaladım, 60 yıl öyle devam etti. Yok değil mi Gökhan? Bir gün üzülüyorsun, ağlıyorsun, gülüyorsun. Ya bipolar bozukluk oluyor insanlarda. Üzülme gülme aynı anda. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Neden sürekli bu sinyaller? Kur'an'a tekrarlı ve düzenli bir ihtiyaç sinyali veriyor ruh. Ve devam ediyorum. 4. nokta, son nokta. Bilirsiniz ki Kur'an bu metin dini azimin esasatını ve İslamiyet'in erkanını tesis ettiği gibi içtimai beşeriyeyi tebdil eden, düzelten, değiştiren bir kitaptır. Malumdur ki müessis olan zat vaaz ettiği esasları, ortaya koyduğu o ritüelleri, düsturları güzelce yerleştirmek için, cümle çok önemli. Ne için abi? Kur'an ayetlerini güzelce, ya şu kalbin tam bir sindirsin, şu Kur'an kursağından tam bir geçmesi için tekrarlara çok ihtiyacı olur. Evet, tekrar edilen bir şey sabit kalır. Tekrar edilen bir şey sabit kalır. Tekrar edilen bir şey sabit kalır. Tüccar abilerim iyi bilir. Zaten tüccar abilerim iyi tüccar.
Değil mi Seydi Bey? Önemli evrakları insan çok tekrar eder. Doğru mu abicim? Önemli çünkü. Bak şimdi. Fatih abi hazır mısın? Seninle bir örneklendirme yapacağız. Fatih abi sen bir fabrika sahibisin. Tamam mı? Senin bir yemek şirketin var. Savaş olsa doyurabiliyorum. Tonla elemanın var. Senin bünyende 1000 eleman çalışıyor. Bak abi örnek çok önemli. Senin benden haberin yok. Benim iş başvurum da yok. Evraklarımı da almamışsın. Ama gelip ara sıra yardım ediyorum abi. Aradan 30 yıl geçmiş. Düzenli olarak senin şirketine gelip yardım ediyorum. Ve 30 yıl sonunda gelip diyorum ki Fatih Bey, sen kimsin ne Fatih Bey'i? Fatih Bey ben sizin fabrikanızda sizden habersiz sürekli çalışan ama size evraklarını teslim etmeyen biriyim. Acaba 30 yılı geçmiş bir insan gibi benim de emekli maaşımı verir misiniz diyorum. Aynen öyle de. Öldüğün anda bir bakıyorsun iman evraklarında eksik çıkıyor. Soruyorum cennet denilen emekli maaş Sinan abi alınabilir mi? İşte Allah sürekli tahattür ettirmek için bir ayetin içine Kur'an'ın hemen hemen tamamını tekrar ediyor ki ey kulum bu önemli iman vesika ve evraklarını ihmal etme. Senin evrakların noksansa emekli maaşın da nakıs kalacaktır. Şöyle diyor bir tanesi. Dedi aramadan bulamazsın. Dedi arasan da bulamazsın. En nihayetinde bulmak yok. O başka. Ama öyle görülüyor ki sen çok güzel arayacağa benziyorsun.